Ters çaba yasası olarak bilinen fenomen, bazen zorlaşan döngü veya kendini gerçekleştirme kehaneti olarak da adlandırılır. Bu kavram insanların bir hedefe ulaşmaya çalışırken tam tersi bir sonuca ulaşma eğiliminde olmalarını ifade eder. Genellikle bir şeyi denemeye çalıştığınızda ya da bir hedefe odaklandığınızda tam tersi olan sonuçların ortaya çıkması durumunda bu yasa devreye girer. Bu yasa paradoksal bir durumu ifade eder. Bazı durumlarda istenen sonuca ulaşmak için daha az çaba harcamak daha etkili olabilir. Ters çaba yasası, çaba harcadığımızda daha kötü sonuçlar elde etme eğilimimizi ifade eder. Yani ne kadar çok çaba harcarsak, istediğimiz sonuca ulaşmak o kadar zorlaşır. Ters çaba yasası, psikoloji ve kişisel gelişim alanlarında önemli bir kavramdır ve birçok insanın yaşadığı deneyimlerle ilişkilendirilir. Bu fenomenin altında yatan bazı temel prensipleri anlamak, ters çaba yasasını daha iyi kavramanıza yardımcı olabilir. 1. Mental tensiyon. Ters çaba yasası bir hedefe ulaşmaya çalışırken zihinsel olarak bunun mümkün olmadığına dair bir inanç oluşturmanın sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu inanç bilinçaltında bir gerginlik yaratır ve istenmeyen sonuçların gerçekleşmesine yol açabilir. 2. İç çelişki. Ters çaba yasası bir kişinin bilinçaltındaki iç çatışmalarından da kaynaklanabilir. Örneğin bir kişi finansal başarıya ulaşmak istese de aynı zamanda paraya dair olumsuz inançlar veya suçluluk duyguları taşıyabilir. Bu iç çelişki kişinin bilinçaltını parçalayabilir ve istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. 3. Negatif odaklanma. Ters çaba yasası bir kişinin bir hedefe ulaşma çabasıyla ilgili olarak negatif düşüncelere odaklanmasıyla da ilişkilendirilebilir. Örneğin bir kişi bir sınavda başarılı olmayı istese de sürekli olarak başarısız olma ihtimalini düşünmek kendi kendini gerçekleştiren kehanetin oluşmasına neden olabilir. 4. Bilinçaltı inancı. Ters çaba yasası genellikle kişinin bilinçaltındaki derin inançlar ve programlamalarla ilişkilendirilir. Bu inançlar genellikle çocukluk döneminden itibaren oluşur ve kişinin davranışlarını ve yaşam deneyimlerini şekillendirir. Bilinçaltındaki olumsuz inançlar kişinin bir hedefe ulaşmaya çalışırken kendini sabote etmesine neden olabilir. Ters çaba yasası genellikle insanların hayatlarında tekrarlanan bir desen olarak ortaya çıkar. Ancak bu deseni kırmak ve istenmeyen sonuçlardan kaçınmak mümkündür. Bu, bilinçli bir çaba gerektirir ve genellikle negatif düşünceleri ve inançları dönüştürmek ve pozitif bir zihinsel tutum geliştirmekle başlar. Peki ters çaba yasasını kim ortaya attı? Ters çaba yasası ilk olarak psikolog Elin Watts tarafından öne sürülmüştür. Watts, çaba harcamanın bazen sonuçları zorlaştırabileceğini ve ters tepki verebileceğini belirtmiştir. Elin Watts, ters çaba yasasını ilk defa ortaya atan isimlerden biridir ve bu konuda çeşitli düşünceler ileri sürmüştür. Watts, çaba harcamanın bazen beklenmedik sonuçlara yol açabileceğini ve bazı durumlarda daha az çaba harcamanın daha etkili olabileceğini belirtmiştir. Watts, ters çaba yasasını açıklarken çeşitli örnekler vermiştir. Örneğin birisi uyumaya çalıştığında ne kadar çok çaba harcarsa uykuya dalmak o kadar zorlaşabilir. Aşırı düşünme ve uykuya dalmak için zorlamak kişinin daha da uyanık kalmasına neden olabilir. Ancak kişi düşüncelerini serbest bırakıp zihni dinlendirirse uyku daha kolay gelir. Bunun yanı sıra Watts birçok felsefi ve pratik örneği kullanarak ters çaba yasasını açıklar. Örneğin birisi birinci olmak için çok fazla çaba harcadığında bu çaba onu stres ve kaygıya iter ve sonunda beklenen başarıya ulaşmak yerine başarısızlıkla sonuçlanabilir. Watts, bazen daha az çaba harcamanın ve duruma daha sakin bir şekilde yaklaşmanın daha etkili olabileceğini savunur. Ters çaba yasasını açıklarken Watts ayrıca doğanın akışına güvenmeyi ve bazen çabayı bırakmanın ve olayların kendi kendine gelişmesine izin vermenin daha iyi sonuçlar doğurabileceğini vurgular. Bu yaklaşım insanın doğal akışa uyum sağlamasını ve gereksiz çaba harcamaktan kaçınmasını teşvik eder. Elin Watts'ın düşünceleri insan zihninin doğal işleyişine ve içsel bilgelik kaynaklarına güvenmeyi vurgular. Ters çaba yasasını anlatırken pratik yaşamda karşılaşılan durumları ve günlük deneyimleri kullanarak insanların zihinsel ve duygusal olarak daha dengeli,
ve mutlu bir hayat sürmelerine yardımcı olur. Ters çaba yasasının ortaya çıkışı psikolojik ve sosyolojik araştırmaların sonuçlarına dayanmaktadır. Bu araştırmalar bazı durumlarda çok fazla çaba harcamanın istenen sonuca ulaşmayı zorlaştırdığını göstermektedir. Bu durumun arkasındaki temel nedenlerden biri aşırı çaba harcadığımızda stres ve kaygı düzeyimizin artması ve bu durumun performansımızı olumsuz etkilemesidir. Ters çaba yasası kavramı genellikle psikolojik ve motivasyonel bağlamlarda kullanılır. Bu kavram kişinin bir hedefe ulaşmaya çalışırken aksine motivasyonunu düşüren veya engelleyen güçlerin varlığını ifade eder. Bu güçler genellikle kişinin kendi içindeki düşük özgüven, korku, kaygı gibi durumlar ya da dışsal etkenler olarak karşımıza çıkabilir. Ters çaba yasasını aşma ise bu tür olumsuz etkilerin üstesinden gelmek ve hedefe ulaşmak için kullanılan yöntemleri ifade eder. Ters çaba yasasını aşma yöntemleri ise şöyledir. 1. Bilinçli farkındalık. Kendi düşünce ve duygularınızın farkında olmak, bu olumsuz düşüncelerin kökenini anlamak ve daha pozitif bir bakış açısı geliştirmek için önemlidir. 2. Olumlu düşünce ve inancı güçlendirme. Olumsuz düşünceler yerine olumlu düşünceler geliştirmek ve kendinize olan inancınızı güçlendirmek, ters çaba yasasını aşmanıza yardımcı olabilir. 3. Hedef belirleme ve planlama. Hedeflerinizi net bir şekilde belirleyip bu hedeflere ulaşmak için somut bir plan yapmak, motivasyonunuzu arttırabilir ve olumsuz etkileri azaltabilir. 4. Dış destek almak. Aile, arkadaşlar veya profesyonel danışmanlar gibi dış destek kaynaklarından yardım almak, zor zamanlarda motivasyonunuzu yüksek tutmanıza ve olumsuz etkilerle başa çıkmanıza yardımcı olabilir. 5. Olumlu çevre. Kendinizi olumlu düşünceli, destekleyici insanlarla çevrelemek, motivasyonunuzu arttırabilir ve olumsuz etkileri azaltabilir. 6. Küçük adımlarla ilerleme. Büyük hedefleri küçük, yönetilebilir adımlara bölmek ve bu adımları başarıyla tamamladıkça kendinizi ödüllendirmek motivasyonunuzu arttırabilir. 7. Meditasyon ve rahatlama teknikleri. Stresi azaltmak ve zihni sakinleştirmek için meditasyon, derin nefes alma ve gevşeme egzersizleri gibi teknikler kullanılabilir. Bu yöntemler ters çaba yasasını aşmak için kullanılabilecek bazı genel stratejilerdir. Kişisel tercihlerinize ve durumunuza göre farklı yöntemler de etkili olabilir. Ters çaba yasasına gerçek hayattan örnekler ve bazı pratik ipuçları da verebiliriz. Mesela örneğin bir spor dalında daha iyi performans göstermek için aşırı antrenman yapmak aslında yorgunluğa ve sakatlıklara yol açabilir. Bunun yerine düzenli ve dengeli bir antrenman programıyla daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Mesela bir iş görüşmesine hazırlanırken aşırı endişe ve stres duymak performansınızı olumsuz etkileyebilir. Bu durumu aşmak için rahatlatıcı teknikler kullanın ve kendinize güvenin. Mesela bir örnekte bir projeyi tamamlamak için çok fazla zaman harcamak kreativiteyi ve motivasyonu azaltabilir. Bu nedenle belirli bir süre boyunca yoğun çalışmak yerine aralıklı çalışma teknikleriyle daha etkili bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Ters çaba yasasıyla başa çıkmak, bilinçli farkındalık, denge, hedef odaklı çalışma ve esneklik gibi stratejileri kullanmayı gerektirir. Bu stratejiler olumsuz sonuçları en aza indirmek ve istenen sonuca daha etkili bir şekilde ulaşmak için yardımcı olabilir. Video bitti. Hoşça kalın.